Evet, RD Ekran'a yeniden hoş geldiniz. Bugünkü konu Konsept Ajansı'nın başkanı, kurucusu, aynı zamanda Reklamcılar Derneği'nin başkanı sevgili Volkan İkiler. Volkan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Sen? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Zaman oldu değil mi? Hep böyle konuştuk. Evet, bir türlü denk gelmedik. Bugünmüş o gün. Evet, kısmet bugüneymiş. Aynen. Volkan'cığım nasıl reklamcı oldun? Bizim böyle bir klasik sorumuz. Benim en atlamak istediğim bölüm burası. Olmaz olaydım mı? Yani bunun Hayır, cevabı yok. kısa ve öz O değil de bu ucu açık sorularda ben çok başarılı değilim. Nasıl oldum? Şimdi nereden başlasam olayı çok tabii... Şimdi ben hiç reklamcı olayım diye tabii ki yola çıkmadım. İşletme okudum. Şimdi işletme okumak artık hiç moda değil. Yani çünkü hiçbir odaklanma yok. Her şey var içinde: finans, muhasebe, ekonomi, insan psikolojisi, bir taraftan işte sosyoloji, her şey var. Dolayısıyla bütün o yapı içerisinde aslında hiç reklamcı olmak gibi bir şey aklımda yoktu ama genellikle kabına sığmama durumu olan bir çocukluk ve bugünlük hayatım var. Buradan da ne sonuca çıkıyor? Yani hep böyle bir işte yurt dışı özlemim vardı. Hani genel olarak bir yurt dışında o genç yaşlarımda olayım istiyordum. Hakikaten işte bir Almanca bahanesi uydurdum. Turizm o sıra çok zaten popülerdi. O zaman dediğim yani turizmin daha popüler olmaya başladığı dönemlerdi Türkiye'de. Bir de daha çok Alman turistler geliyordu. İşte neyse bak söylediğim gibi uzatırsam onu bütün gün programın konusunu bu haline getirebilirim. Evet, Volkan İkiler'le Nasıl Reklamcı Oldum programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz, aynen. Neyse, önce İsviçre'ye gittim. Oradan yılmadım. Ya orada işte Almanca öğrendim. Böyle biz bayağı bir kaldım. Sonra döndüm buraya. O sırada savaş patlak verdi ve yani bir turizm sektörü tamamen öldü. Onun üzerine ben bir Amerika'ya gideyim dedim. Tabii ki ailem büyük karşı çıktı. Hani sen ne yapıyorsun? Ülke ülke geziyorsun, artık bir işin olsun. Ama yılmadım. Amerika'ya gittim. Ve Amerika'da da hiç döneceğim düşünülmüyordu. Yani benim annem bayağı rahmetli, diyordu ki sen artık hani benim bir tamamen yabancı gelinim olur. Hayat öyle sürer. Fakat sonra işte askerlik, belli bir ailesel nedenler döndüm. Dönünce burada bir otel, Türkiye'de yani bir yabancıların olduğu bir otelde başladım zaten. Ben otelciliğe doğru yönlenirken bir arkadaşımın telefonuyla İstanbul'dan reklamcı beni gerçekten bir haftada reklamcı yaptılar. Yani müşteri de, çünkü evet İzmir'deydim o sıra, müşteri de İzmirli bir müşteriydi. Geldiler, benimle müşteri de görüştü ve küt diye o ajansa girdim. Ve ben ne olduğumu anlayamadan reklamcı oldum. O müşteriye sipariş oldun yani sen. Tabii ben hep marka grubundaydım. Hep müşteri temsilcisiydim. Yani müşteri temsilcisi olarak başladım. Kimdi o marka? Bianchi'ydi. Bianchi, bisiklet. Evet, bisiklet markası. Fakat aynı zamanda Pepsi Cola da o ajanstaydı. Dolayısıyla bir şekilde Pepsi Cola'yla zaten devam ettim. Ajans tek. Ajans tekti, doğru. Sonrasında ise yani şöyle oldu. Hani tabii o sıralar ben bayağı hani gencim, mutluyum, reklam hayatı güzel. Bisiklete biniyorum, kola içiyorum diyorsun. Tabii Pepsi'nin konserleri var. Yani Pepsi içiyorum, tam bir rol model olarak Aynen. Konserlere gidiyorum. Marketing Türkiye'de aslında kurucusu olan Atilla Bey. Rahmetli. Evet. Rahmetli. Ben onun bir workshop'una gittim. Bir günlük bir şeydi. Sonra akşamına, yani workshop'un bitimine o beni yanına çağırdı. Bana sen kimsin dedi. Ben dedim ki ben anlattım işte hani onu yaptım bunu yaptım, şimdi ajans tekteyim vesaire. Çok mu dikkat çektin workshop'ta? Hayır, bilmiyorum ya, inan bana ne yaptım da bilmiyorum. Yani çok bu konuyla ilgili bir farkındalığım benim yok. Sonra sen bir CV'ni yolla dedi. CV'mi yolla dediğim tabii bugün hayat şartlarıyla olan bir şey, bana muhtemelen faksladım. Posta güvercinine verdim diyorsun. Haftaya ulaştı güvercin. Eminönü üzerinden gitti ajansa. Aynen. Sonra da ben küt diye Can Ajans'tan çağrıldım bir hafta içinde. Sonra Can Ajans Grey. Can Ajans Grey. Ondan sonra da inanılmaz bir şey tabii. Ve benim meslek hayatımın her türlü yönünü değiştiren, beni gerçekten reklam sektöründe olmamı, bence bunca yıl var olmamı ve var olmaya belki devam edecek olmamı sağlayan Arçelik'le tanıştım. Çok göz bebeğim bir markadır. Koç Holding'i çok beğenirim, kültürlerini. Evet, bizler de beğeniyoruz. Evet, o yüzden de o anlamda çok güzel bir deneyim yaşadım orada. Çok güzel. Sonrasında ise asıl konseptin bence kurulmasına da
Yani benim en azından o dönemde bu ülkede pazar diye gelişecek, değişecek ve özellikle ortadan yüksek ölçekli müşterilerin ihtiyacı var. Uzmanlaşma ihtiyacı var, yanlarında olma ihtiyacı var gibi görüşlerimin oluşmasında en büyük katkıyı sağlayan Fatoş Karahasan. Güzel sanatlara geçtim. O zaman da Bates. Bates ve yani... Ben niyeyse hep böyle yabancı ortaklarını tamamlayan pozisyona düştüm Bravo. bu söyleşide ama Çok o doğru. yıllardaki yani biraz da bir tarihe not düşüyoruz ya bu söyleşilere. Haklısın. O yılların Türk reklamcılığındaki oyuncuları tanısınlar istiyorum izleyenler. Evet, yani O yüzden. şöyle güzel sanatların tabii 3 patronu vardı o dönemde. Benim onların adını zikretmeden Fatoş'un adını zikretmem bir kabalık olmayacaktır. Çünkü benim için Fatoş çok değerlidir ve pazarlama iletişimi olduğunu reklamın ben Fatoş'tan öğrendim. Yani çok emeği vardır üzerimde, hakkını ödeyemem. Çok yatırım yaptı, çok beni yetiştiren odur. Yani oradaki görevi neydi Fatoş Hanım? Genel müdürdü. Genel müdürdü. Genel müdürdü. Sen ne olarak geçmiştin? Güzel Yani ben sanatlara. önce orada bir fiyat vardı. Fiyata doğru yönlendim ama sonrasında biz New Business, Business Development gibi bir Fatoş'un da vizyonuyla bir yapılanma oluştu orada. Ve şöyle, tabii Bates'in de çok ciddi kültürünü beğendiğim bir ajans. Bütün o USP'lerin vesaire bugün bile bence hala geçerliliğini sürdüren ve oraya geri dönmemiz gereken bir sürü tekniği, yöntemi olan ajans. O anlamda da çok yatırım yapıldı bana. Yani çok o workshoplara, yurt dışında olan her türlü, hatta kreatif olanlara dahi gittiğim için o bana büyük katkı sağladı. Dolayısıyla da konsept kuruldu. 99 senesinde 99 oğlumla yaşıt, doğru. Kurdun. Konsepti tek mi kurdun, yalnız başına mı? Yok, o sıra aslında güzel sanatlarda gene benim bir şekilde kreatif olarak birlikte çalıştığımız Ali Özbek vardı. O ayrılmıştı. O Sarar'la birlikte çalışıyordu. Onun biraz in-house agency gibi. Biz de şey dedik, yani bunu bir deneyelim. Bakalım 6 ay olur mu, olmaz mı? Dolayısıyla onun da öyle bir hani yapı içerisinde, ortaklık yapısı içerisinde başladık. Ama konseptin kuruluşunu sağlayan da Ayla Toprak'tır o dönem. Çünkü Sarp'ın doğduğu gün biz aslında son derece beni tanıyan tanır, bilen bilir. Bu lafları belki söylememe gerek yok ama yani etiğe dikkat ederim, önem veririm. Benim için çok önemli gerekçelerden biri, özelliklerden biridir. Sırf benim için değil, konu ve insanlar açısından da çok dikkat ederim. Dolayısıyla biz güzel sanatlardan ayrıldığımızda ya da ben ayrıldığımda bizim Toprak Holding ile Libres ve Toprak Kağıt'la ilgili bir ilişkimiz vardı ama seramik yoktu o dönem. Dolayısıyla Ayla Toprak'la ben bu oluşumu yapınca ya biz seramikte de bir arayış içerisindeyiz. Hani konkur açacağız, içinde olur musunuz demişti. Tabii ki olduk. Hani ben çok iyi hatırlıyorum yani gece gündüz yalnız başıma ve bir iki destekle çok çalıştığımızı. Ama asıl Ayla Toprak oğlan doğduğunda o gün beni yanına çağırdı ve Toprak Seramik sizde dedi. Dolayısıyla biz o ivmeyi aldık. Sarp'ın doğum hediyesi mi oldu? Sarp'ın doğum hediyesi ve aynı zamanda yani konseptinde bence doğuşu. Yani çünkü ben belki geri dönebilirdim. Yani o atılım ve o açıkçası bize çok ivme kazandırdı Toprak Seramik'in bizle çalışıyor olması o dönem. Bu sene dolayısıyla konsept 20 yaşında. Evet, 20 oldu, kutladık. Oğlum da 20 yaşında, kutlamada o da vardı, bir Harika. konserde verdi. Taze Fikir'in bundan 4 sene önce 10. yılını kutladık biz. Ne güzel, maşallah. 14 oldu bizim çocukta. Orada bir işte 10. yıl partisi yapmıştık. Özellikle ajansta yaptık ki hem dostlarımızı davet ettik falan. O gün şeyi düşündüm. Hani vardır ya böyle gözünün önünden geçirdiğin, şöyle bir değerlendirdiğin anlar. 100 yaşında olan networkler var, 50 yaşında olan. Yani sen de onlarda çalıştın, ben de o networklerde çalıştım. Bir kurum kültürü var, bir duygusu var, bir iş yapış şekilleri var. 10 yılın, şimdi sizinki 20 yaşında, bir kurum kültürü yaratmakta önemli bir şey olduğunu ben 10. yılını aştıktan sonra fark ettim Taze Fikir'in. Yani ilk kurulduğun zamanlarda bir yaşam mücadelesi veriyorsun, var olmaya çalışıyorsun. Belki biraz ilerledikten sonra kendi tarzını ortaya koymaya çalışıyorsun.
Yani hem kendini doğrularcasına hem de birilerine bir şey göstermek istiyorsun belki. Öyle değil böyle de yapılır filan diye. Bazen inişler düşüşler oluyor. Ekibini yeniden canlandırman, kurman, yapılandırman gerekiyor ya da büyüyor oluyorsun zaten. Ama böyle bir 10. yıla, 15. 20'ye geldiğinde sanki evet ya bizim bir değerimiz, bir kurum kültürümüz, geride bıraktığımız bir insan havuzumuz, ileriye bakan bir düşüncemiz filan var. Sen de kapıldın mı o duyguya? Yaşadın mı o hisleri? Yani bu 20 çünkü önemli bir mesele. Hani bizim markalar 20. yıl logosu, 25. yıl kampanyası filan çok yaptırırlar ya bize. Demek ki bir sebebi varmış yani. Öyle düşünmüştüm ben 10. yılda. Yani şimdi benim işin duygusal tarafında çok yoğunlaştığım çok duygum var. O yüzden bunu 20 yıla bağlayamam. Yani açıkçası güzel anlattın sen. Sen anlatınca seni dinledim ve bir yandan da dedim ki evet ne kadar doğru. Ama benim aklıma bunları sen getirdin. Yani açık ve dürüst söylemem gerekirse 20 yıl tabii ki geriye dönüp baktığında birçok ana, birçok müşteri, birçok birlikte olduğun, birlikte çalıştığın çalışma arkadaşların vesaire. Ama bir taraftan da yani ben o kadar çok seviyorum ki konsepti ve yani bir marka olarak değil yani bir bütün olarak hakikaten müşterileri, birlikte çalıştığım arkadaşlarımı. O yüzden bence yılların benim için çok önemi yok. Yani galiba beni zaten aşırı mutlu eden, motive eden, ileri götürmek için çaba sarf ettiren. Çünkü biraz önce seninle küçücük sohbetimizde söyledim yani bu iş büyük enerji istiyor. Yani öyle dışarıdan yani bu bir hayat tarzı. Sen bunu ya alırsın ya almazsın. Yani bunun hani saatleri işte ne bileyim ben kuralları, öğretileri ya da konfor alanları yok. Hani öğrendim ben bu işi biliyorumları da yok. Yani mükemmel bir iş. Hani hep bu arada markaların konuştuğu kuzey yıldızı gibi yani o gidiyor sen onun peşine koşuyorsun sürekli. Yani o yüzden ben yıllara, aylara, günlere vesaire değil de duyguya daha çok önem veriyorum. Yani o bana biraz rasyonel geliyor. Bu beni daha Yok, çok tutuyor. iyi. Ben sadece bir milestone gibi yani hani Evet. bunu Ya değerlendirme mutlaka, mola yerleri mutlaka, gibi söyledim. Mutlaka. Yoksa ama 19 ile 21 arasında da bir fark yok yani yok, aslında. olmayacak da. Ya ben açıkçası 20 yılda 20 yıl olmuş duygusuna kapı yani ne ara oldu filan. Yani çocuk da samimi söylemem büyüdü. gerekirse evet. Yani dışarıdan baktığında da biz çok şükür öyle 20 yıllık bir ajans gibi de durmuyor. Biz bayağı startup gibi duruyor olabiliriz yani hala Çok belli güzel. anlamlarda. O heyecanı, isteği vesaire. Amatör ruhu devam ettirmek. Ya evet ya bence çok çok önemli yani. O da zaten tek bir kişiyle ya da bir grup insanla olmuyor. O bir ruh hali, ajansın kültürü, yapısı, dinamiği diyelim. Öyle olamayanlar da zaten biraz başka arayışlara girdiler. Yani günümüzde 20 sene önce network ajanslar Türkiye'de yerleşik düzene geçebilmek için benim hatırladığım ilklerden biri Medina'dır. Hani o birleşmeyi gerçekleştiren. Onun devamında işte ben Moran Ogilvy'de çalıştım mesela. O zaman Erol Moran diye bir bey vardı yani. Hisselerinin bir kısmını satmıştı. Sonra %100 Ogilvy oldu. Ben devam ettim falan filan. Alice B videoları gördük falan filan. O zaman o networklerin Türkiye'de yerleşme stratejisiydi bir anlamda. Penetrasyon stratejisiydi. Şimdi gençleşme stratejisi olarak yeni ajansları bünyelerine dahil etme gayreti içerisine girdiklerini görüyoruz. Özellikle dijital anlamda birleşiyorlar. İşte ne denir o 4129'un Grey ile birleşmesi doğru. Ve oradaki dijital arkadaşın başa getirilmesi, Alemşah'ın onun başına getirilmesi filan gibi. Yani o gençleşmeyi biraz da sanki böyle bir serum etkisiyle dijitalde medet umuyorlar gibi bir durum var. Senin buradaki duruşun yani konseptin aynı şeyi taze fikir için de söyleyebilirim. Aynı şeyi bence rafineri için de söyleyebiliriz. Hiç hani vardır ya bizim bu bir kimlik olsaydı markanın personası kaç yaşında olurdu filan bir yaşlı adam olmuyor yani rafineri değil mi? Tabii ki. Hala genç ve dinç kesinlikle. Yani. Baktığımızda bu çok önemli bir şey. Konseptin de böyle genç ve dinç, işini seven değil mi? Amatör ruhu devam ettiren, tutkulu olması çok kıymetli. Peki neden hiç network'le birleşmedin bugüne kadar? 20 sene eminim 20 tane imkan gelmiştir yani. Yani şimdi benim şöyle çok güzel bir şansım var. Benim 23 yıllık da bir evliliğim var.
o evliliğimde de bir kadın faktörü var Türkiye'de. WPP'nin başında. Evet, Demet çok İkiler. şükür Demet İkiler sayesinde biz zaten büyük bir grubun parçası olma durumunu reddetmek ve olamamak durumunda kalıyoruz. Çünkü onun konflikt nedeniyle bir sürü zat yaptı. Sebep bu mudur? Yani tabii ki espri yapıyorum şu an. Yani nedenlerden biri olarak da söylüyorum. Ya şimdi şöyle, tabii ki bizim hayatımız boyu Çok özür dilerim. WPP dışında bir yerle de birleşemiyor musun? birleşebiliriz tabii ki. Tamam. Yani Aynen. dünyadaki tek grup WPP değil sonuçta. Değil tabii ki, ama önemli bir grubun olduğunun tabii, altını büyük, çizmek önemli istedim. bir oyuncu, Çünkü evet. bu tür bir şey yaptığında da en iyileriyle yapmak istersin doğal olarak. Evet. Şimdi bizim tabii ki yolculuğumuzda bunlar oldu. O dönem tabii ki biz de pazarın kendi gelişimi içerisinde bunlara belli fırsatlar diye bakıp görüşmeleri ilerlettiğimiz durumlar da oldu. Ama bunu açıkçası Reklamcılar Derneği Başkanı şapkam da olduğu için dikkatle söylemek istiyorum. Yani çünkü ama içten de ve samimi olmam gerekirse de içtenlikle söylemek istiyorum. Ben şu an bağımsız olmayı çok seviyorum. Yani bir de ruhuma iyi geliyor. Ben zaten böyle bir insanım. Yani hani benim bağımsızlık gibi bir şeyim var. Derdim var yani. Benim böyle bir derdim olduğu için genel olarak da durumumuzdan çok memnunum. Yani bugünkü aklımla da diyorum ki Allah'ım iyi ki hani o dönem belli süreçler belli şekilde gitmiş, yürümüş, yürümemiş. Niye bağımsızlığı seviyorum? Çünkü alıştık. Yani biz ajans kültürü olarak da alıştık. Bizimle çalışan müşteriler de alıştı ister istemez. Yani bağımsızlık çünkü işte bugün konuşulan bir sürü agile terimlerden vesaireden hepimiz dinliyoruz. Yani hep bir hız, bir şekilde uyumlanma, adapte olma vesaire gibi birçok konu beraberinde geliyor. Şimdi bunlarda tek karar merci biziz yani. Yani arayıp da alo diye kimseye sormuyoruz. Yani bu çok önemli bir şey. Birçok şeyi hızlandırıyor. Tabii ki yani hani bu özgür olduğumuzu hissediyoruz. Şimdi burada tabii ki yanlış yapmayayım dediğim şey onlarda yani kelepçeler var demek istemiyorum ama yani bugünün hepimiz biliyoruz ki hani baktığımızda işte Cannes'da da konuşuluyor, yurt dışında da konuşuluyor. Genel olarak bağımsızlığın verdiği bir güç var. Bu ajansı bugüne getiren önemli konulardan biri olduğunu da düşünüyorum. Yani çünkü esneklik ve bizim uyumlanmamız hani açıkçası bir şeyin iyi olması için elimizden ne geliyorsa yapma cesaretimize bizim arkamızda bağımsızlığın bu anlamda teknik olarak da duruyor olması hoşuma gidiyor. Ama güzel bir tarafı bugün yani bunu da söylemek isterim. Yani biz bağımsız bir ajans olmamıza yani lokal yerli ne diyorsak global müşterilerle çalışıyoruz. Yani Allianz buna örnektir, Coca-Cola buna örnektir, Coca-Cola Company. Aynı zamanda şu an gururla Fiat böyledir. O noktada da yani bunun artık bir bariyer ve çok konuşulması belki gerekli bir konu olduğuna da inanmıyorum. Çünkü ne var burada? Yani artık geldiğimiz noktada bugün de servis sektörü, hizmet demiyorum, servis sektörü ne olursa olsun başarı istiyor. Sonuç odak istiyor, sonuç istiyor. Ve iş arkadaşlığı, yol arkadaşlığı istiyor. Ve bütün bunlar artık belli kalıpların dışına çıkmış vaziyette. Yani bunu ya veriyorsun ya vermiyorsun. Ama vermediğin noktada bunu veren birileri hayatta oluyor. Doğru. O yüzden de yani ne olursa olsun ekipler çok önemli. Yani biz sonuçta bence bir şeyin bağımsız, global bilmem ne olmasından çok bugün insan kaynağı her zaman öyleydi ama Allah'a çok şükür yani daha da önemli. hani benim 20 yıllık bana birikimim ne dersen insan kaynağı. Çünkü bugün sektörde ne olursa olsun bu ajansa çalışanlar, çalışmayanlar, çalışmış olup ayrılanlar bu ajansın ne olmadığını iyi biliyorlar. Yani o noktada da bunun bize verdiği güven, rahatlık yani büyük bir güç. O yüzden ekibimizle ben buradan her zaman söylüyorum yani onlar olmasa hiçbir şey yok yani biz bir iki kere taşındık. O zaman çok dramatik oluyor yani. Çünkü ofislerden bir öbürüne geçerken de ne olursa olsun mekan gereği dekorasyonun değişmesi gerekiyor ve oradaki eşyaların hiçbir anlamı olmadığını çok görüyorsun. Yani bilgisayarlar dediği gibi her gün zaten yeni teknolojiyle sürekli update oluyor.
Ama tek önemli şey insan kaynağı. Ben orada çok şanslıyım. Ben bayılıyorum birlikte olduğum aileme. Şanslısın ve şansını da biraz kendin yaratıyorsun. Bu da bir gerçek. Kendimize de haksızlık etmeyelim. Müşterilerimiz de öyle ya. Yani ben onlara da... Bu neye inanırsan olsun. Tabii Bir doğru. Şey bu. Tabii. Ona göre davranırsın. Yani müşterilerimizdeki insan kaynağı da çok önemli. Yani onlar da bizi, çünkü biz ne olursa olsun, sen de yani bunu söylemeye gerek yok. Yani bu tabii ki rasyonel bir iş. Yani biz burada business yapıyoruz. Ama bir yandan da hani business yapan, atıyorum bankalardan yani farkımız da sigorta şirketlerinden farkımız da yani yaratıcılık diye bir şey var burada. Katma değeri burada kurguluyoruz. Ve büyük motivasyon unsurları var. Hani motive olman lazım. Ve hakikaten o motivasyonu artırıcı, sürdürülebilir kıldığın, hani böyle iniş çıkışlı halde değil de gerçekten en azından bir çizginin altına düşmeyeceğin nitelikte tutman lazım. Bu da tamamen insan kaynağı ve motivasyon. Yani buradaki müşterilerimize de tabii ki büyük sorumluluk düşüyor ve onların da bu konuda bize çok destek olduğunu biliyorum. Bu mesela hem motivasyonu sağlamak için hem de insanların, ekibimizde bulunan insanların, yani biz de çokça söylüyoruz, işte en son ne zaman baleye gittin, en son ne zaman operaya gittin, en son ne zaman tiyatroya gittin, ya buna vakit bulamıyorum ki, şöyle böyle. Biz bir uygulama yapıyoruz Taze Fikir'de 5 yıldır. Kültür Sanat Kulübü diye bir şey yarattık. 5-6 kişilik bir ekip arkadaşlardan önümüzdeki ayın sanat etkinliklerini ya da aktivitelerini seçiyorlar. Bunlara peşinen bileti alıyoruz. İşte 2 tane, 4 tane, 6 tane neyse ikişerli veriyoruz. Ondan sonra bir poster hazırlıyoruz. İnsanlar o posterde hangi etkinliğe gitmek istiyorlarsa isimlerini yazıyorlar. Çekiliş yapıyoruz. İşte bir kişiye 2 biletini veriyoruz. İşte ister sevgilisiyle gidiyor, ister ablasıyla, ister annesiyle, ister arkadaşıyla, ister ajanstan başka bir kişiyle falan. Bazıları da öyle diyorlar. Bana çıkarsa seni götürürüm, sana çıkarsa beni götür diye deal ediyorlar filan. Bunun bir şeyi, yani artık şey bahanesi kalmadı mesela bizde. Ya operaya gidemiyorum. Gidebiliyorsun işte. Çünkü gitmeye niyet ettiğinde de İstanbul büyük bir şehir. Bir yerden bir yere erişmek kolay değil. Her ne kadar internet bilet satışı kolaylaşsa da bilet bulamıyorsun. Hani 3 gün kala bir konsere gitmeye niyetlendiğinde en azından istediğin yerde bilet bulamıyorsun filan. Bunu ortadan kaldırdık. İşte bugüne kadar bir 1600-1700 tane bilet verdik şey içerisinde. Sizin var mı böyle yaptığınız uygulamalar konsepte? Ne güzel. Ben sizin adınıza çok sevindim. Bunda uygulamalar çok güzel ama her tabii ki ajansın da kendine göre bir dokusu var belli ki. Tabii. Yani bizim ekibimizin ne rakı olursa seviyorlar. olsun. Biz rakıya gidiyoruz. Yani ben açıkçası şimdi biz İK ile çalıştığımız dönemler oldu. Tabii ki belli programları, belli motivasyon şeylerini, hatta içeride araştırma, işte çalışan memnuniyeti, müşteri memnuniyeti araştırmaların vesaire olduğu şeyleri de çok gördük ama ben şeye çok inanıyorum. Yani bizim endüstrimizde aynı şey bizim mesela Kristal Elma'yı düzenlerken de en büyük problemimiz bence. Problem diyorum, altını çiziyorum. Çünkü şunu tam anlayamıyoruz. Yani bizim kreatifler neden açılım alıyor ya da kendilerini nasıl ortaya koyunca mutlu oluyorlar. Yani orada benim gördüğüm, en azından bizim ekibin karmasında, hani çok genç ekiplerin de artık içeride olduğunu görürsek, burada bir ortak nokta yakalamak çok büyük bir zorlama haline geliyor bizim için. Değil. Çünkü hani birinin sevdiğini öbürü sevmiyor. Ama çok yani şöyle, hani benim her zaman söylediğim bir şey var. Yani sizi ne mutlu ediyorsa ben en azından destek olmaya çalışayım. Değişik insanlarla çalıştığımı düşünüyorum. Çok seviyorum onlarla tanışmaktan. Çok mutluyum. Yani çok hoşuma gidiyor. Çok büyük enerji alıyorum. Çok ilginç tipler var yani hayatımızda. Zengin karakterler. Evet, zengin karakterler. Açıkçası onların kendini nasıl motive ettiğinden de ben bazen deneyerek motive oluyorum. Çok güzel yani. Yani kendi hallerinde olmaları daha iyi bence. Galiba önemli olan biraz zaman onlara tanıma adına. Doğru. Yani onların, çünkü çok çalışma saatleri belli olmayan bir sektör, hepimiz biliyoruz. Ama onların emeklerine çok değer verdiğimi biliyorlar. Yani onların emeklerini boşuna harcamamak, mesela bu konkurlar vesaire gibi konular gündeme geldiğinde İyi planlama yapmak. Çok hassas davranıyoruz. Yani o hassasiyeti onlar görüyor. Yani bir işte bayram öncesi bir konkur gündemdeydi, girmedi. Yani tam girmiştik, çıktık. Dedim yani burada şöyle bir kararla biz karşı karşıyayız. Yani zaten ekip yoruluyor. Yani geceleri yok, gündüzleri, bunlar zaten şikayet etmiyorlar.
Yani biz desek ki haydi tekrar çalışın, gene çalışırlar. Bu da doğru diye. Bunun sorumluluğunu taşımak çok benim içimi acıtıyor. Çünkü ne olursa olsun onların hepsinin aile yaşantıları, kendiyle ayıracakları zamanlar, bütün bunların sorumluluğunu alıyorsun ve biliyorsun ki aslında hiç dur durak demeden ellerinden geleni yapıyorlar. O yüzden de ben düşündük, kendi aramızda konuştuk bunu. Yani hani biz çok büyük bir konkur fırsatı. Yani ne güzel. Hem de girmişiz, kabul edilmişiz, shortlist'i geçmişiz, mükemmeliz. Ama günün sonunda yani biz o işin hakkını verebilmek için bayramı kullanmak zorundayız. Yoksa o işin hakkı verilmiyor. Dolayısıyla çekilelim dedik. Yani ben o karardan çok mutluyum. Bak şimdi bayramdan döndük. Ya hepsi ışıl ışıl, pırıl pırıl dinlenmişler. Yani bu hafta inanılmaz güzel geçti. Çünkü görece olarak sakin bir hafta. Ve bütün müşterilerimize proaktif işler yapmak üzere toplandık, bir araya geldik. Dedim ki ya ne kadar güzel bir karar yani. Çünkü bizim ne olursa olsun bir numaralı sorumlu olduğumuz şey ajansımız ve o ajansın gelirini sağlayan markalarımız. Dolayısıyla yani o konkurların da hani bu konuda dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Doğru. Seçerek ilerlemek lazım. Evet. Günümüzde ajanslarda böyle ilginç, yani daha henüz Türkiye'de tam yaygınlaştı diyemem ama eşinden dolayı WPP'nin attığı adımları yakından biliyorsundur diye düşünüyorum. Data analistçileri ya da işte trend analistçileri ya da o big data'yı algılayabilmek için bir takım yazılımcılar gibi böyle enteresan pozisyonları konuştuğumuz günlere geldik. Yapay zekanın reklamcılık üzerinde bir etkisi olacak şüphesiz ki. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ya da işte konseptin bu konuda bir hazırlığı var mı? Yoksa biz zaten özünde fikir ajansıyız. Hani bunu her türlü mecraya uyarlar, geçeriz mi her türlü koşulda? Nasıl bir şeyiniz var, düşünceniz var? Şimdi biz yıllardır aslında belli şeyleri deneme yanılmayla yaptık. Yaklaşık bir 2 yılda bir karar aldık. Dedik ki biz ne olursa olsun gecikmiş bir karar olduğunu düşünerek aldık. Ne olursa olsun bizim ekiplerimiz, fikir üreten bizlerin buralarda zaten her geçen gün kendini yetiştiriyor, eğitiyor, ben dahil. Ve müşterilerimiz de burada destek olmak için de yeterli, bazen onlardan daha fazla bilgi birikimine sahip olmamız lazım. Fakat beni mutlu eden şey şu oldu, Cannes. Bu yıl Cannes'a gittim ben ve elimden gelince de zaten her bir şeye girmeye çalıştım. Yani kendi ilgi alanımda olan tabii ki ama bir yandan da bütün bu ilgi alanı derken müşterilerimizi düşünerek o ilgi alanlarını belirledim. Orada da gene en güzel şeylerden biri ne olursa olsun biraz önce senin de söylediğin gibi fikrin değeri, fikrin önemi, merkeze koyduğun, çünkü arkasına yaptığın her türlü yatırım o fikirden nefes aldığı için merkeze koyduğun fikrin kalitesi, sürdürülebilirliği, markaya olan katkısı, hesap verilebilirliği, bunlar aşırı önemli konular. Bunlar zaten bizim bildiğimiz bu sektörde. Hani bugüne kadar pazarlamanın bütün altyapısında hala bildiğimiz gerçekler. Yani biz ajansı bu tavırda tutmaya çalışıyoruz. Ama bunun için elimizden geldiğince işte hani onun da belli yöntemleri var. Belli arkadaşlarımız belli konularda zaten bize destek oluyor. Eğitimler, ajans içi eğitimler, kendi adımıza gördüğümüz iyi bir fikri ajans içinde nedeniyle yayma çabası. Bu datadan da çıkıyor olabilir, datayı kullanarak da bulmuş olabiliriz. Mecrasal bir fikir de olabilir. Yani illa sınırlarını belirlemiyorum. Tamamen ajans içerisinde yapıyor olmak. Farkındaysan bizim ölçekteki ajanslardan nüfus sayımız az. Yani ben bununla yıllarca gurur duydum. Biz şu an 73-74 kişiyiz. Yani ama şu an konsept ciro olarak Türkiye'nin belki ilk üçünde. Yani o şu an hesaplanmıyor ama ciro olarak büyük olduğumuzu iyi biliyorum. En son hesaplandığı noktada 3 numaraydık. Sonra fiyatla birlikte çalışmaya başladık. O noktada bizim yaptığımız şey üçüncü kuruluşları. Çünkü burada çok çeşitlilik var. Yani markalar da bunun farkında olduğu için one to all diye bir sistem yapamıyorsun. Hani sen bir yapılanma yaptın, yatırım yaptın, herkese onu uygula. Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü zaten markaların da kendi ihtiyaçları, kendi eksik hissettikleri taraflara göre eğilmen gerekiyor.
O yüzden de bir yatırım yapacağın, nereden yatırım başlayacağını... Her konuya yatırım yapamazsın. Mümkün yani. değil. Çünkü belli ajanslar da bunun belli zullerini çekti yani. Hani o yatırımları yaptılar, zarar ettiler. Yıllarca sürdürülebilir zarar ettiler ama gene bir yere gidemediler vesaire. Bu birleşmeler konusu da yani ben kurum kültürüne yani culture'a çok inanan bir adamım. Ve yani hayatta değişikliği kültürün yaptığını düşünüyorum. O yüzden bunu da insan kaynağının da çok temele koyduğum için kültürde ben hep şöyle düşünüyorum. Bugün uzaya da gidiyor olsak ben içeride ekibimi beslemeliyim, büyütmeliyim kendi dahil. Onları bilgilendirmeliyim. Hatta. Tabii ki. Yani başı sonu yok ama yani hani ben de arada mutlaka oluyor olmalıyım. Onların ne dediğini anlamam için. Ve dolayısıyla oraya yatırım yapmalıyım. Bu soruna güzel cevap. Evet, farklı uzmanlık alanları ajansa giriyor olabilir. Gene ihtiyaçlara göre. Ama bunların hepsi hiç önemli değil. Yani biz sonuçta o kültürün içerisine girdiği noktada elimizden geleni yapıyoruz. O bir sonuçta yatırımdır. Bu bakış açısıyla ben de hemen her ay 3 tane kitap okumaya çalışıyorum. Onların da en anlamlısını ajansta dağıtıyoruz. Yani o bir tane bir şey önermenin sorumluluğunu 3 tane okuyarak almaya çalışıyorum açıkçası. Diyorum bu işe yaramaz, bu yeterince şey değil ama bu iyi filan diye. Aynı hani orada tabii ki herkes istediği kitabı alır, okur ve yapıyorlar zaten ama aynı anda işte 60 kişinin aynı kitabı okuyor olmasının da bir sinerjisi olduğu için bunu önemsiyorum açıkçası. O bahsettiğin şey çok doğru. O kurum kültürüyle zaten var oluyor değil mi dünyada? Tabii ki. Bütün başarılı iş şeyleri, organizasyonları diyebiliriz. Peki bağımsız ajans diyelim istersen. Konsepte, taze fikire, rafineriye, titri fikire yani bizim şu an Türkiye'de faaliyet gösteren, network'le birleşmemiş bütün arkadaşlarımızı yurt dışında beğendiğin bağımsız ajans hangisi? Takip ettiğin, azıcık da kıskandığın? Yani şimdi ben bu konuda özellikle Kerem zaten hani Sedat Umut'la beraber kreatif ekibimizin headleri belli ajansları bana süreç içerisinde hep gösterdiler. Şu var, o var, bu var. Ama onların bir kısmı kapandı. Bir kısmı bir kısmı başka bir şey oldu. Ve yani şimdi burada şöyle bir şey var. Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Yani çok mutluyum bu ülkede büyümüş, yetişmiş ve hayatımı sürdürüyor olmaktan. Çünkü dinamizmi çok acayip bir ülke yani. Hani biz bugün bir şeyler oluyorsak, hani tam ne olduğumuzu da bilmiyorum ama hani bu ülkenin dinamizminin çok büyük etkisi var. Ve bugün artık ben bu yaşımda yani bir tık da artık bir olgunluk seviyesinde yurt dışına çıktığımda bunu çok hissediyorum. Çünkü biz palazlandık yani. Biz nasıl söyleyeyim böyle o kadar güçlüyüz ki hani her şeyi yaşadık, gördük, görüyoruz. İşte ekonomiden tut hani belli sosyal krizlere her şeylere kadar. Dünya yavaş yavaş bunu yaşamaya başladı ya son 5 yılda. Evet. Şimdi bu beni çok açıkçası yani böyle sinsice mutlu ediyor. Çünkü eskiden ben bir yurt dışında herhangi bir nedenle bir seminer, obuşu ya da seyahat için çıktığımda sohbet ettiğimdeki halimle şu anki arasındaki büyük farkı hissediyorum. Çünkü eskiden belli kodlamalarla Türkiye'ye baktığında Türkiye hani durumlarıyken şimdi bakıyorum zaten birçok konuda onlar ezik. Yani çok acayip bir şey bu. Yani hani her konu onların da başına geliyor. Ekonomi, terör, ne bileyim sosyal krizler, okul sisteminin yetersizliği. Yani bu artık dünyanın problemi. Şimdi buradan da nereye gelmeye çalışıyorum? Hakikaten sana dürüstçe söylüyorum. Hiçbir zaman, ya bu ayıp bir şey belki çünkü hepimiz rekabetçi olarak belli rekabette benchmark alıyoruz. Ama benim hiç böyle bir ne hevesim ne arzum Allah'ım şimdi bu ajansı benchmark alayım gibi bir durumum da olmadı. Çünkü bir şeyi biliyorum. Bence biz Türkiye'de de reklamcılığı bayağı kendimize göre yapıyor olabiliriz. Yani ne olursa olsun kendi kültürel duygularımızı, değerlerimizi, farklılığımızı ortaya çıkarıyoruz. Yani sen yurt dışında ne bileyim 7/24 çalışan bilmiyorum. Ben bayağı 7/24 çalışıyorum yani. Hani biz müşterilerimize 3 dönemdir araştırma yaptırıyoruz. Bu yıl da şimdi yapacağız. Yani benim birinci numaralı şeyim ulaşılabilirlik. Yani düşünsene. Demet diyor ki bir Martin sorar bir sen. Martin de gitti. Yani çünkü gitti, sen her an ulaşabiliyor. Böyle bir şey var mı ya? Yani hani biz görüyoruz işte belli mailler geliyor. İşte tatildeyim. Yani şu an bana ulaşamıyorsunuz. Benim böyle bir durumum yok.
Bana her yerden herkes ulaşıyor. Yani canavar bir sonayım var. Hani bir ara oğlan Kanada'daydı. Çok sık gidip geldim. Yani orada saat farkına rağmen ev telefonundan arıyor yani Sonay beni. Alo diyor. Orada sabah karşı 2-3 neyse ben uykumdan uyanıyorum. Çünkü ulaşabilecek gibi bazen telefonun sesini kısıyorsun ya da bir şey oluyor ya oradan ulaşamayınca orayı arıyor. Yani çok nevi şahsına münhasır bir yapıda olduğumuz kesin. O yüzden biz belki bizleri yani şimdi büyük laflar konuşmak değil ama hakikaten şeyi de çok iyi biliyoruz ya. Yani hizmet ya da servis sektörü dediğimiz şey reklam sektörü bunun içerisinde. Bu sadece reklam sektörüyle de ilgili bir şey değil. Yani hizmet sektörünün boyutu değişti. Bunun farkındayız hepimiz. Hizmet sektörü bence dünyada en iyi, Türkiye'de. Yani gene bak yani bu çok Tartışmasız. önemli bir şey ama yani biz bunun içerisinde hala müşteri memnuniyeti işte müşterinin arkasına hiç düşmemek, minimumda yanında olup mümkünse bir adım önünde koşmak gibi birçok kriteri yaparken yani kalite, hizmetin kalitesini tutturabilmek, ihtiyaçlara göre cevap veriyor olabilmek yani muazzam bir zaten her dakika raptiyeler üzerinde oturmak durumundayız. O yüzden de ben çok bayılıyorum ya. İyi ki bu ülkede yapıyoruz yani hani iyi ki başka bir ülkede yapmıyoruz. Doğru. Yani ben birebir kopyalamak ya da işte çok peşinden gitmek anlamında değil de işlerini beğendiğin, ilham aldığın anlamında söylemiştim. Şimdi Türkiye'den sorunca bazı konuklar tereddüt ediyorlar. Ya işte bana rakibimi mi övdürmeye çalışıyorsun ama Yok hiç onun aklıma gelmedi. senin dernek şapkan da var. Hani daha rahat da konuşursun. Ben de şimdi Ya dernek tabii şapkasıyla ki o hepimizin bildiği klasik belli ajanslar var. Ajanslar üstü Mukandam ödüller konuşabiliyorum. alıp muhteşem işler yapan. Ama ben hep şuraya gelmeye çalışıyorum. Ne olursa olsun bizim endüstrimiz, yani artık Reklamcılar Derneği Başkanı olduğum için de görüyorum. Gelişmeye çok müsait, arkasında daha fazla durulması gereken ve aslında yorgun ve sıkılmış değil, gazlanmanın tam zamanı olduğu. Çünkü dünyada da konjonktürün farklılaştığını gördüğümüz açıdan söylüyorum. Bir endüstri. Yani ne olursa olsun o ajansların bugün ismini verdiğim noktada hoşlarıma giden birkaç işini yapıyor olmanın dışında ve o işlerin de açıkçası ne olursa olsun gelişmiş endüstrilerde yapılan işler olduğunu biliyorum. Çünkü bugün kana gittiğinde bunalıma giriyorsun ya. Yani ilk ay ben başka bir seminere gidiyordum. İlk ay dedik ya sen buna girmeyecek misin? Bu ne? İşte Saatçi Saatçi'nin kreatif showreel'ı. Çok ve showcase ve yani ben hayatımda hiç girmemiştim. Sonra ilk ay dedi diye peşinden koşarak girdim. Böyle dumur oldum ya. Yani dedim Allah'ım ne oluyor yani? Hani burası neresi? Biz neredeyiz? Biz ne yapıyoruz? Dolayısıyla aslında o ajansların da başarılı olmasında en önemli neden zaten o endüstrinin içerisinde kendi iç savaşları aynı zamanda da daha iyi olma savaşları. Yani bizim zaten bugün reklam konseyi gibi bir yapılanma oldu biliyorsun. biliyorum. Aslında sorularım da vardı. Sen oraya geldin. İstersen oradan devam edelim. Yani biz bunu hatırlatıyoruz zaten. Yani bugün Ticaret Bakanlığı'yla Ticaret birlikte Bakanlığı'yla zaten oldukça da yani Ticaret Bakanlığı dışında da pek çok bakanlığın olduğu 70 görüşmeniz küsür oldu. Kurumun. grubun bir araya geldiği bir oluşum. Ama burada en önemli mesaj biz neden hükümetimizi yanımıza istiyoruz? Çünkü biliyoruz ki şu soruyu soruyoruz. Yani 2023 senesine hükümetimizin pek çok dalda, pek çok alanda hedefi var. Reklam sektörü için hedefimiz nedir diye soruyoruz. Yani çünkü ekonominin çarkını döndüren çok önemli bir endüstri burası. Ve bu öyle de olmaya devam edecek. Yani bunun lamıcımı yok. Yani Kesinlikle, reklam kesinlikle. sonuçta bugünün pazarlama dünyası, bugünkü paranın olduğu, gerçekliğin olduğu her ortamda ne kadar teknoloji değişirse değişsin eğrilecek, bürülecek, başka şekil alacak ama devam edecek. Ve ürün çeşidinin rekabetin arttığı bir ortamda. Kesinlikle. Yani 20 yıl önce markete gittiğinde kaç gazlı içecek görüyordun? Şimdi kaç tane görüyorsun? Çok bir doğru. de gazsızlar geldi yanlarına. Şimdi böyle bir ortamda pazarlama iletişimi yapmadan kendini gösterme, anlatma şansın yok. Evet ve bizim ne olursa olsun çok hükümetimizin belli konularda destek olduğu regülasyonlar, reklamın ne olursa olsun öz denetiminin olması, kurallarının olması bütün bu konularda süper iyi yıllardır aksiyon alıyor. Biz de birlikte zaten çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ama konu sadece burası olamaz.
Yani burayı yapmakla beraber, çünkü tabii ki etikler, tüketicinin korunması, bütün bunların hepsi bizim de arkasında durduğumuz şeyler ve durmaya devam edeceğimiz konular. Ama sadece bu anlamda ele aldığımızda bu çok güdük kalıyor. Bu hiçbir şey geliştirmiyor. Çünkü cezalar ve orada hani yapılması gereken kurallar, kanunlar zaten sektörü geliştirmiyor. Yani sektörü eğitiyor. Ama burada en önemli şey, sektör büyürse zaten bu cezalar da bu kadar çok olmayacak. Çünkü aslında sektörün biraz verimsiz büyümesinin, yani sektör ne olursa olsun kurallara göre, reklam sektörünün adabına göre büyümesi lazım ki markalar yaratılsın, marka yolculukları yapılsın. Dolayısıyla bu bir kültür gene. O noktada da bizim hatırlatmak istediğimiz, hükümetimizde yanımıza almak istediğimiz pek çok yurt dışı pazarda da gelişmekte olan ülkelerde bunun da örnekleri var çünkü. Yani artık bir arada olmadan hiçbir şey yapılmıyor. Yani bir arada olmak şu demek, ne olursa olsun o işi yapabilmek için kimler gerekiyorsa masaya oturup o işin iyiliği için sadece kendi egoları, çıkarları ve kendi menfaatleri değil, o işin iyiliği için uğraşması lazım. O yüzden de böyle bir girişim başladı. Yani inşallah ben çok umutluyum. Devamının geleceğini düşünüyorum. Çünkü bir yandan da... Nedir? Edindiğiniz izlenim nedir Ankara'da? Yani şöyle, biz çok motivasyonu yüksek, harika bir toplantı geçirdik. Şunun da etkisini gördük. Yani burada ne olursa olsun bizim de kendimizi daha fazla anlatmamız, daha fazla bir arada olmamız, ifade etmemiz gerekiyor. Tabii, ona da çok büyük bir fırsat oldu. Ahmet Pura harika. Yani Reklam Verenler Derneği Başkanı. Yıllarca zaten çabaları, emekleri var. Biz o çabaların, emeklerin üzerine şimdi belli platformları kurmaya birlikte çalışıyoruz. Yani bu rüzgarlar şu an çok önemli. Hep yaptığımızın dışında bir şey yapmamız lazım. Yani yaptığımız aynı şeylerle bir yere gidemeyeceğimizi hepimiz gördük. Aynı konuşma balonları bizi bir yere götürmüyor. Aynı konuşma balonları sıkıcılaştı, etkisizleşti. Yani farkındalık yaratmayacak boyuta geldi. Şimdi biz yeni konuşma balonları, yeni diyalog balonları açmak zorundayız. O yüzden ben çok umutluyum. İnşallah güzel olacak. Peki somut bir talep var mı? Yani reklam verene teşvik veririz. Ya da reklam ajansları işte şöyle değerlendirilsin, cost cap işte bilmem nesi arttırılsın filan. Şimdi sistem şöyle işleyecek. Bu bir niyet toplantısıydı. Dolayısıyla da belli konularda, konu başlıklarında belli ekiplerin çalışması için ortamlar hazırlanıyor olacak. Ve buradan çıkan sonuçlar da karar haline gelecek. Yani şimdi burada zaten ezbere bir şeyler yapmak doğru değil. Yani bana o doğru gelmiyor. Sürdürülebilir şeyler yapmak çok önemli. Yani bugün bakıyoruz, teşvik veriliyor, teşvik kalkıyor, küt aynı yere geri dönüyoruz. Tabii, yani tarımda da böyle yaşanıyor. Aynen. Amaç sonuçta bizim kültür yaratmamız. Yani biraz önce hep söylüyorum artık, yani biz hep digital transformation konuşulmuyor, cultural transformation konuşuluyor. O yüzden de bizim cultural transformation içinde reklam sektörü adına ne yapıyor olmamız gerekiyorsa onu yaratmamız lazım. Yani farklı olmamız lazım. Onu biliyorum. Yani soruna somut cevap, bu gruplardan sonra bu konular çıkacak. Ama tekrar altını çiziyorum. Burada amaç sürdürülebilirlik. Benim kastettiğim yanlış da anlaşılmasın. Yani biz yan gelip yatalım ya da ne yapıyorsak aynı şeyi yapmaya devam edelim. İşte devlet bize destek versin kardeşim. Böyle bir talep olmayacağını biliyorum. Tabii yani ki, en azından senin, Ahmet Pura'nın işte ve değerli arkadaşlarımızın öncülüğünde böyle bir anlamsız taleple gidilmediğini biliyorum Ankara'ya. Daha sürdürülebilir, daha somut ve reklamın, pazarlama iletişiminin katma değerini anlatmak üzerine bir sohbetti, görüşmeydi diye anlıyorum senin söylediğinden. Yalnız şeyi de görebiliyorum. Yani bu ülke, hükümet, işte Cumhurbaşkanlığı Türk markası yaratma konusuna bayağı inanmış, kafayı yoran, bu konuda bir şeyler yapmaya çalışan gayretler içerisindeler. İhracatı artırmaya çalışıyoruz. Keza bunun da paralel yani markalarla olabileceğinin de artık farkına varılmış durumda. Hem TİM tarafında hem Ticaret Bakanlığı tarafında. Şimdi burada reklam sektörünün bir türlü büyümemesini, değil mi? Büyümüyor şu an bizim sektör. Son 5 senesine bakalım. En son Deloitte'la bir çalışma yaptınız. Geçen seneden bu seneye toplam pastada bir büyüme var mı? Keşke geçen sene olsa. 10 yıldır neredeyse büyümüyor. Yok, değil mi?
Tabii, Yani buna değil mi? insan akıl sır erdiremiyor. Nüfus artıyor, döviz artıyor, fiyatlar artıyor ama reklam sektörü büyümüyor. Artık bu küçülüyor demektir yani yerinde kaldığına göre. Küçülüyor demektir. Bunu mecralara mı vereceğiz? Yani mecralar mı tüketiciyi tetiklemeyi beceremiyor? Yoksa sürekli krizlerin altından kalkmaya çalışan, zaten yani 3-5 tane marka yaratabilecek gücü olan üretici var. Hizmet ve mal üreticisi Türkiye'de. Buna mı veriyoruz? Nedir yani bunun sence sebebi? Yani devlet faktörünü bir kenara koyalım. Bunun şeydeki o reel ekonomideki karşılığı ne olabilir? Ya bunun tek bir nedeni yok. Zaten bizim bütün bu konseydeki temel konumuz sektörü büyütmek. Yani üst başlık bu. Yani reklam Tabii. sektörünü büyütmek. Çünkü ama sağlıklı büyütmek. Bak bunun hep altını çiziyorum. Sürdürülebilir yani sağlıktan kastettiğin, Tabii. değil mi? Yani bugün mesela Bir yıl değil, her yıl büyütmek. kesinlikle. Bir de ne olursa olsun kültür yaratarak büyütmek. Şimdi ihracat diyoruz. O markaların, yani biz şunu çok iyi biliyoruz. Hani ben Tim adına ya da ihracat yapan değerli markalarımız adına bir şey söylemiyorum ama şu bilinen çok gerçek. Birçok ülkede aynı kalitede olmamıza rağmen daha ucuz fiyata ihracat yapıyoruz. Yani dolayısıyla burada en önemli konulardan biri markalaşma geliyor gene. Şimdi biz ihracatın bu kadar yoğun olarak arttığı ülkemizde ihracat markalarının markalaşma yolundaki reklam yatırımlarıyla ilişkin herhangi hiçbir şey görmüyoruz. Ayrıca da ben bir ülkende sen marka değilsen yurt dışından marka olmaya başlanmıyor. Yani bunu iyi Kesinlikle anlamak ona lazım. da çok katılıyorum. Bir marka, istersen bunun altını çizelim. Çünkü Evet. dinleyecek marka sorumluları, sahipleri de olacaktır. Önce kendi topraklarında marka olması Kesinlikle. lazım. Değil mi? Yani ihracat dediğin şey de iyi deal'larla ürün satmanın ötesine geçmeyen bir kültür haline gelmesi lazım. Çünkü öbür türlü de gene bu sürdürülebilir olmuyor. Çünkü senden ucuz herhangi bir fiyat tekrar ortaya çıkabilir. Oysa sadece fiyat faktörü olmadan pazarlama aklının ortaya konduğu yapıların oluşması lazım. Yani ben reklam hayatımın içerisinde ihracat yapan herhangi bir marka bizim kapımızı çalmadı. Yani bilmiyorum arkadaşlarımın çaldıysa. O yüzden sorunun cevabı Evet, tek bir yerde değil. Yani bizim şunu iyi anlamamız lazım. Ne olursa olsun bu endüstrinin, ekonominin çarkı, döndüren çarkı çok önemli, merkezde duran bir çark. Reklam ve reklamcılıkla ilgili çok fazla algı geliştirilmiş olabilir. Yani bugün biz bunları bilemeyiz. Elimde bir araştırma yok. Ama günün sonunda bu algıların ötesinde markalara değer katan, yani bugün hepimiz işimizi böyle yapıyoruz. Yani ben yoksa 20 yıl, sen 10 yıl bu işi nasıl yapabilirdin ki? Yani hepimiz macera gibi bu işe girer çıkardık. Yani inanıyorlar, benim 11 yıl çalıştığım marka var. Tabii. Bizim de. Şekerbank. Yani Kurulduğumuz dolayısıyla günden beri çalıştığımız marka var. Dolayısıyla bunlar bir sonuçlar alınıyor. EFI diye bir yarışma var. Hani her yıl düzenlenen ve çok ilgi gören ve sürdürülebilir olarak yaptığımız. Dolayısıyla hesap verilebilir işler yapıyoruz. Burada hesap verilebilir sorgulamamız lazım. İhracat yaptım. Yeterince hesap verilebilir bir şey değil benim için. Yani çünkü ihracatında ben 50 tane soru sorarım sana o ihracatı nasıl yaptığına ilişkin. Oradan örnek veriyorum. Demek istiyorum ki bu komplike, yani farklı kanalda eşanlı birçok kararın yürümesi gereken bir konu. Yoksa tek bir kanaldan sektörü biz büyütemeyiz. Doğru. O yüzden biz bu konseyi kurduk beraber. Reklam Verenler Derneği'nin de inisiyatifiyle birlikte, hükümetimizin de desteğiyle. Amacımız gerçekten 5 yıllık kalkınma planıyla, yani ben çok önemli bir KPI koyduğumuzu düşünüyorum hepimizin ve sorumluluk aldığını düşünüyorum. Çünkü bu rasyonel. Yapamıyorsak istifa edelim. Yani net bir hedef koyduk. Doğru. Geçenlerde Burcu'ya da sordum. Bence sektördeki öncü ajansların bu konudaki tavrı önemli. Dedim ki startup müşteriniz var mı? Ha, evet, dinledim Burcu'nu. Yani eskinin tabiriyle bir reklam verenin yaratılması için gerekli olan eforu, gayreti sen ajansın olarak da gösteriyor musun demek istedim. Biz bu anlamda mesela birkaç tane var. Hani gayret ettiğimiz, büyütmeye çalıştığımız. Hem iş fırsatı gördüğümüz hem de bir taraftan destek olmak istediğimiz. Konseptin var mı böyle? Özellikle yok Burcu'nun röportajını dinledim, düşündüm. Öyle bir şeyimiz yok ama şu aklıma geldi. Yani biz tabii Teknosa yapan ajanssız diye düşünebiliriz. Çünkü 3 mağazaları vardı. 100 tane Demir Sabancı'nın da liderliğinde.
100 mağazada ayrıldık. Aynı şekilde Koçtaş marka değildi burada. Lansmanını biz yaptık diye böyle şeyi düşündüm. Hani biz neyi Marka yaptık? oluşum sürecinde ama Orada ikisinin olduk. de arkasında büyük gruplar var. Şimdi Var, doğru. kastettiğim tam o değil aslında Evet, benim. kastına cevabım benim hayır. 3 genç senden randevu aldı, geldi. Dedi ki biz bir tane bir şey açıyoruz. Yani brokoli.com diye bir şey açıyoruz abi. Nedir o? İşte blockchain'le bilmem ne yapan bilmem ne sistemi. Bize ajans olarak hizmet verin. Şimdi buna cesaret edemiyor da olabilirler bu arada. Yani Olabilirler. dışarıdan Bize hiç böyle bir teklif gelmedi. büyük, parlak işte belli bir marka grubuna hizmet veren bir ajans algısı olması sebebiyle, yani sadece konsept üzerinde söylemiyorum. Diğer birçok büyük ajans için söylüyorum. İlk 20 için söylüyorum ya da öyle söyleyelim. Buradan bir çağrı yapalım mı o zaman? Yani şöyle ama bak ben bir söz verirken dikkat etmek istiyorum. Yani o sözün doğru anlaşılmasını istiyorum. Şimdi ne olursa olsun bizim ajansta bir konsept adına konuşayım. Diğer ajansların da aynı durumda olduğunu düşünüyorum ama onlar adına konuşamam. Ya bizim açıkçası bir kurum kültürü, yapılanma ve sistem işleme modelimiz var. Doğru. Yani sen oradan bir şeyi kaldırdığında ki biz New Business'ta mesela bu anlamda çok dikkatli davranıyoruz. Hani arogansı değil, ben bu müşteriyle çalışmam değil, konu o değil. Ama anlıyoruz yani birkaç görüşmeden sonra bu benim bütün vücudumu, kaslarımı kullanacak yoksa 2 yerimi alıp 3. yerimi bilmem ne yapacak. Yani sistem bütünsel işlerse biz başarılı oluyoruz. Bizim Doğru. de belli deneyimde kanıtlanmış başarı yapılarımız var. O yüzden bu tür startupların, bunlar sistemin parçaları neler oluşturuyor? Ne olsa olsun ajansın ana kasları, yani işte stratejisi en temelde. Mutlaka işte digital yapısı, yani oradaki o yeni çağa adapte olabilme yeterliliği. Bir yandan kreatif ekibi, bir yandan müşteri ilişki yönetim ekibi, bir yandan da beni de unutmamam bir halimiz oluyor yani, çünkü o kararların içinde olduğum için. Şimdi o noktada ne olursa olsun gerçekten arkasında duracaklarına inandıkları, çünkü en azından ben konsept adına konuşuyorum, bizim kültürümüz ve kafamız başarı odaklı, sonuç odaklı çalıştığı için derslerine iyi çalışırlarsa gelsinler zevkle. Yok, çok iyi anlıyorum Yani hani seni. benim Zaten bir projem var. koşulsuz diye bir şey yok hayatta. Ama sorulara cevap vermeleri lazım. Yani Tabii. hedefin ne? 5 yıllık planlamada hedefin ne? Hani hedef kitlen kim? Neye hitap ediyorsun? Ürünün sağlam mı? Sadece ürün değil, servisse ne? Rekabetin ne? Anlatabiliyor muyum? Yani 50 tane soruya açsınlar, EFİ'lere baksınlar, EFİ case'lerde ne challenge'lar ne, sonuçlar ne, neye göre belli case'ler var. Zevkle. Yani o zaman bu çağrıyı yapabiliriz. İyi, süper. Zaten koşulsuz bir çağrı olamaz. Evet, doğru. Yani belli doğru. ajans nasıl belli gereklilikleri yerine getiriyorsa kendi Kesinlikle. tarafında, reklam veren adayı diyelim, hani büyük reklam veren adayı da bunları zaten yerine getirecek. Yani bunu sorgulamıyorum bile. Tamam. İyi bir iş fikri var, iyi bir iş modeli var, iyi bir fizibilite raporu var, çalışılmış ve sadece senden, yani ajans sonuçta burada bir finansman ortaya koymak zorunda değil. Medya satın almasını cebinden ödemek zorunda değil. Yani bunları da bilerek, sermayesi de varsa ya da işte belki ortaklı yapıda da çalışılabilir ya da kar ortaklığı da olabilir. O zaman gelmelerinin tabii daha sağlıklı, yani o business'ın geleceği açısından da daha sağlıklı olacağını tabii hepimiz biliyoruz. Yani markalaşma, hevesli tatlı çocuk olma, çok güzel de projem varcılık değil. Yani Elbette. bunu bir kere iyi anlamak lazım. Marka olma, yani meşhur olmakla marka olmak arasında da çok büyük fark var. Doğru. O yüzden genel olarak hani yargılı konuşmuyorum ama startup denen şey deneme yanılmayla çoğu kez yapılıyor. Deneme yanılmayla da marka olunmuyor. O yüzden o deneme yanılmayı zaten kendi yapıyor olabilir hani genel olarak. Yani söylemeye çalıştığım, vermeye çalıştığım mesajlar denemiş, yanılmış belki ya da yanılmamış ve marka olmaya karar vermiş. Yani o oradaki nüans gibi görünüyor ama büyük farklardan bahsettiğime inanıyorum. Kararlı, tutarlı, net geliyor olması lazım. Peki Volkan'cığım, Reklamcılar Derneği başkanısın. Bir de Reklamcılık Vakfı var. Bunlar süper karıştırılan iki tane kurum. Nedir bunlar? Bir midir? Kardeş midir? Hala kızı mıdır? Dayı oğlu mudur? Nedir bunların ilişkisi? Şimdi tabii Ömür de reklam
Ben bu terminoloji o kadar bazen ben kendime reklam verenler derneği başkanı diyorum. O her şey o kadar karışıyor Derneği ki. başkanı. Evet. Vakıf başkanı olduğu için %100 karıştırılacak. Çünkü ben yani ömrü bütün meslek hayatımda en sevdiğim figürlerden biri. Birlikte şu an bir de böyle bir çalışma imkanımız oldu. Ya aslında tabii ki hani vakıf sonuçta adı da üstünde vakıf olduğu için eğitim misyonunun ağırlığında ilerliyor. Ama yani bugün geldiğimiz noktada gerçekten sınırlar o kadar çok kalkıyor ki zaten belki süreç içerisinde de belli iki başkanın bir arada olduğu ve sınırların bu kadar kalktığı zamanlar olmuştu. Hani ben sürekli kendimize bir metiyenlerde bulunmayayım ama yani bir yandan da ömürle biz bayağı çok sıkı çalışıyoruz yani. O yüzden de hani boş ver neyse yani önemli Yok, değil. Hepsi reklamcılık için çalışıyor. Elbette canım. Hepimiz bir arada bu sektör adına çalışıyoruz. Gelirleri aynı mı yani? Mesela onu merak ediyorum. Gelir Vakfın modeliniz gelirleri ayrı. vakıf eğitimden kazanıyor gelirini. Siz de aidatlardan. Değil mi? Temeli bu yani ve yarışmalardan. Tabii ki, tabii ki. Peki. Ya vakfın güzel tarafı şu tabii. Yani vakıf o kadar algı olarak da yani dernekler hani bir dernek algısıyla vakıf algısı da çok farklı. Hani sen de bunu iyi biliyorsun. Dernekçilik ve diye bir terminolojiler var. Ona da tam ben çok alışık değilim. Hiçbir zaman da olmayacağım. Hiç sevmediğim bir laf o. Dernekçilik nedir yani? Aynen. O yüzden vakfın öyle güzel bir tarafı var ya ben aslında hani hepimiz de böyle kalben vakıf dediği anlar oluyor açıkçası. Şimdi Reklam Verenler Derneğimiz de çok vakfa zaten destek veriyor. Yani ben hep onu söylüyorum. Yani biz bayağı böyle bir arada çalışmazsak olmuyor. Yani hatta seninle de daha fazla sık görüşmeliyiz. Evet. O projeleri ortaklaştırmalıyız. Yani çünkü biraz hedefler ama yani IAB ile de öyle yapıyoruz. Biliyorsun bu yıl reklam yatırımları tek bir hepimizin bir araya gelerek açıklayacağı bir platform haline geliyor. Orada da çünkü işte bir o dernek açıklıyor, bir bu dernek açıklıyor. Üstüne Reklamcılar Derneği açıklıyor. Yani büyük bir kakafoni yani. Bütün bunlar ortadan kalkması lazım. Bir de yani biz hepimiz biliyorsun profesyonel insanlarız. Hepimiz işi gücü var. Yani bir taraftan hani tek işimiz hiçbir zaman bu olmayacak. O noktada da biz ne yapmaya çalışıyoruz? Biz birikimimizi, deneyimimizi sadece bizler de yönetim kurullarımızla beraber sektöre aktarmaya çalışıyoruz. Ama bunu her bir derneğin ayrı ayrı yaptığı noktada eforlar çoğu kez boşa gidiyor. Evet, o kadar geniş insan kitlesi olan bir sektörde değiliz. Üstelik, aynen. Evet, bu kadar. Yani o yüzden ben bayağı böyle hepimiz bir arada olalım filan noktasındayım. Belki çılgın fikirlerle önümüzdeki yıl dernekler bile birleşse bir manası olur diyeceğim yani. Konfederasyon filan eski yani tabiriyle. gerçekten hani işleyecekse ama hani önemli olan aksiyon. Yani önemli olan sonuca ulaşmak, hedef koyup sonuca yürümek. Bunun için ne gerekiyorsa yapmamız lazım. Yani süreç yönetimlerine çok takılmamalıyız gibi geliyor. Campaign'in düzenlediği Agency and Brands of the Year'da beraberdik, sohbet ettik. Orada şey dediler hatırlarsan, yani biz bu sıralamayı 160 küsür tane yarışma belirledik, yerli ve yabancı. Efendim bunların işte belli skorları vardı. Onlara göre de işte bir liste oluşturduk. Puanda üstte olan ajans, devamında gelen ajans filan diye. Şimdi tabii insan bunu duyunca ben eminim orada bulunan herkes aynı duyguya kapılmıştı. Ne? 160 yarışma mı? Filan diye böyle bir tepki oldu yani hepimizde. Neyi de sayıyorsun? Tayland'daki bilmem ne yarışmasında mı saydınız filan diye. Onlar da herhalde hiçbir şeyi Prize'la yapmışlardı ortaklaşa. Dışarıda koymamak adına yani bir haksızlık olmaması adına şu var da bu niye yok filan diye böyle bir yöntem belirlediler diye düşünüyorum. Peki bu kadar çok yarışma olan bir dünyada Kristal Elma misyonu tamamladı mı? Soruyu şöyle soralım. O Kristal Elma bu yıl 31. yılına giriyor. Ve Kristal Elma'nın misyonu aslında Reklamcılar Derneği'nin misyonuyla çok örtüşmüş vaziyette. Nedir? Yaratıcılığı filizlendirmek, yani ateşlemek ve onun için motivasyon sağlamak. Yani aslında bence derneğin de en önemli temel görevi bu. Yani yaratıcılık dediğimiz şey, yani kreativite dediğimiz şey ne olursa olsun bugün görüyoruz ki ne kadar dünyada şey değişirse değişsin, data gelsin, teknoloji yürüsün, robotlar gelsin, gündemden düşmeyecek bir şey markaların yolculuğunda.
O noktada ben soruyu tersten sorayım. Diğer 159 yarışmaya gerek var mı? Yani 159'u derken bunu tamamen şu an espri olarak yaptım. Tabii ki gerekli yarışmalar var. Örneğin EFI hani bizim bugün sorgulayacağımız bir yarışma değil. Yani ne olursa olsun EFI'nin yeri yok yani apayrı bir yer, yani pardon rakibi yok, apayrı bir yerde. Ona yarışma bile demeye benim dilim varmıyor. Yani çok özel bir yerde duruyor. Çünkü yıllardır yapılıyor. Kültürü oluşmuş bir platform. Yani ben yönetim kurulunda bizim değerli 16 tane ajansımız var. Ve Türkiye'de büyük bir çeşitlilik yaptık. Yani mümkün olunca adaletli de zaten bir yapılanma oluştu. Ve Türkiye'de reklam pastasında yani bir yüzde vermeyeyim çünkü hesabı bilmiyorum ama önemli bölümünü tutan bir sonuçta yönetim kurulu var. Dolayısıyla temsiliyeti oldukça güçlü. Çok temel olarak bu zannediyorum 3. kere yönetim kuruluna gündeme getireceğim bu yarışmalar ne olacak diye. Çünkü bir kere yarışma enflasyonu çok arttı ve ya ödüller değersizleşiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Üstelik de bu ödüllerin kimseye de bu değersizleştiği ortamda faydası kalmıyor. Ve biz ne olursa olsun yani Ömer'le de konuşmaya gideceğim. Ömer geliyorum yakında. Çünkü gerçekten bu konu çok konuşuluyor. Yani bu konu, bütün bu konuşmalar da, konuşma balonları da itibarı etkiliyor. Ben orayla ilgileniyorum. Yani bizim ne olursa olsun sektörümüzün toplam aksiyonlarından oluşan bir itibar katsayısı var. Ve bu katsayısının şu an ne olduğunu ölçümleyerek bilmiyoruz, tahmin ediyoruz. Bu katsayıyı oluşturan şeyler yanlış anlaşılmadı sadece reklamcılarla ilgili değil, itibarı reklam verenler de sağlıyor. Bugün reklam verenlere de büyük sorumluluk düşüyor. Çünkü reklam ajanslarının var olmaları, reklam verenlerin aksiyonlarıyla da var olmadan kastım yaşam, nefes almadan değil, açılmaları, filizlenmeleri, gelişmeleri, sektörün gelişimine adapte olmaları konusunda reklam verenlerin izlediği stratejiler de çok önemli. Yani sürekli pazarlık ve fiyat konuştuğumuz bir rekabet ortamı yaratmak o anlamda doğru olmayabilir. İlla bu yapılıyor diye söylemiyorum. Çok küçük bir parantez için. Bugün bir mailing geldi. Yakında yapılacak bir yarışmayla ilgili. Şöyle yazıyordu. Ödülü sadece ajansınız almasın. Siz de alın. Sadece reklam veren olarak katılabileceğiniz kategoriler şunlardır diye. Ben bundan rahatsız oldum açıkçası. Şey anlamında, reklam veren de katılsın. Reklam veren katılır katılmaz değil de ödülü niye sadece ajans alsın ki? Yani biz bir iş yaptığımızda, ortaya koyduğumuzda, bir ödül aldığımızda reklam verenle birlikte gidip de o duyguyu yaşamıyor muyuz? Tabii ya ki. da o başarıyı tek başına ajans mı gerçekleştiriyor? Yani ödül heykelciğinin kimde kaldığını kastettiklerini zannetmiyorum buradan. Yani icabında biraz daha para veriyorsun ve onun bir kopyasını yaptırtabiliyorsun bir şekilde. Burada kastedilen şey sanki reklam vereni ajansıyla rekabete düşürmek gibi. Ya da ajansa gerek kalmaksızın yapabileceği şeyler olduğunun altını çizmek ve ona bir kere daha hatırlatmak gibi bir his uyandırdı bende. Ve bu beni rahatsız etti açıkçası. Çünkü biz hep bir takımız, bir aradayız, aynı gemideyiz. Birlikte var oluyoruz ve markaları yaşatıyoruz, pazarı büyütüyoruz, derdimiz bu filan derken o mailing benim hoşuma gitmedi, paylaşmak istedim burada. Haklısın. Yani şimdi şöyle, Kristal Elma'da en önemli konulardan biri bu endüstrinin ne olursa olsun kreatif tarafını güçlendirmek için imkan sağlamak. Ya ben müşterilerimize hep şöyle söylüyorum, bizim de çalışırken bize bu desteği veren, yani şöyle bir şey konuşuldu Cannes'da, briefler her şey demek değil. Yani her şey brief de brief şeklinde ilerlediğinde ne olursa olsun tabii ki business adına, iş adına pek çok şey yapılıyor. Ama bir yandan da brief'in gelişmesi, ileriye götürülmesi, challenge edilmesi gibi konular da çok değerli. Çünkü bunlar da işlere artı değer katıyor ve işleri filizlendiriyor. Ve şöyle bir şey çok önemli görüyorum. Kristal Elma'da bazen daha az gördüğümüz ya da ilk defa yarışmada gördüğümüz işlerle karşılaşıyoruz. Diğer pek çok yarışmalarda da bu oluyor. Cannes'da da oluyor.
Felis'te de oluyor. Yani oluyor da Ghostları oluyor. mı kastediyor? Yani ben artık onlara ghost demek istemiyorum da hani şunu demek istiyorum. Baktığında daha proaktif üretilmiş, bir yandan da hani belki brief dışı görünen belli işler oluyor. Sınırları zorlayan, Sınırları zorlayan. sürpriz efekti olan. Aynen. Yani buralarda bizim bakış açılarımızı değiştirmek. Yani bunlar işte ghost'tur, bunlar yapılmış işlerdir değil. Belki gerçekten arkasından markayla bağlantı kurulduğunu iyi hissettiğimizde yapılan o fikir, çünkü o bir fikir. Yani çöp değil ki o fikir. Arkasında emek olan. Ve hayata geçirmeyi becermişler yani. Evet, aynen. Yani buralarda destek sağlamak, özellikle ajansın kendi kapasitesini, potansiyelini, oradaki gencin, bak birçok gençle çalışıyoruz artık. Yani şimdi pek çok X kuşağı şeyi söylüyor, işte çok sorumlu değil, işe tam zamanında gelmiyorlar, sorumluluklarını yerine... Şimdi ben onlardan değilim. Yani ben onların olmasını aşırı beğeniyorum, besleniyorum. Her gün onlardan yeni bir şey öğreniyorum. Muhteşem bir şey. Hani oğlum gibi, biraz oğlumun olmasının avantajı da olmuş olabilir. Yıllarca ondan da çok şey öğrendim. Orada da kendilerini daha fazla ifade etmek istiyorlar. Yani bunlar illa ödüle iş yapmak değil ama markaların ajanslarını önüne alıp ya ben senin insan kaynağına verdiğin değeri, önemi ve bunu ne kadar uğraştığını biliyorum. Çünkü artık insan kaynağı da bu anlamda sektörün cazibesi azaldığı için Doğru. herkesin birinci derecede reklamcı olmak istemediğini biliyoruz. Ama bu bir taraftan da orada çok potansiyelli, gerçekten iyi arkadaşlarımız var. Yani ben marka olsam önüme alırım, derim ki ya ben sana yıllarca tabii ki yani yıl içerisinde pazarlama planlamamı aktarıyorum, hedeflerimi koyuyorum, satış hedeflerimi koyuyorum. Tabii ki bunların hepsi olacak. Yani bunları aksini düşünmek mümkün değil. Ama bir yandan da farklılaşma, marka farkındalığını arttırma, o da gene marka olan ve markanın kendi stratejisi olan ve o stratejinin dışına çıkmayan ama benim aklıma briefini vermeyi düşünemediğim işleri de benimle paylaşmanı istiyorum. Gerekiyorsa proaktif paylaş, ben sana buna destek vereceğim demesi ne büyük bir sektörde fark yaratır. Volkan'cığım bence sorun bunu dememesi değil. Çünkü en azından kendi markalarımız adına söyleyeyim. Hepsi bu cümleyi kuruyor. Yine de aklınıza yeni bir şey gelirse falan filan cümlesi. Problem buna bütçe ayırmıyorlar. Ama bu işte bu sorumluluk getiriyor. Yani onu demek anlatabildim istiyorum. mi? Tabii. Diyelim tabii. ki 10 TL paran var Hı-hı. sene başında. 9 TL'sini planlanmış, yapılandırılmış aksiyona ayırdın zaten sen. Medyasıyla, kreatifiyle, production'ıyla falan filan. 1 TL'yi sen ayırıyorsan, yani inovasyon diyelim buna. Ben bir laf var, çok severim. Pazarlama inovasyonla ilgilidir. Hı-hı. Çok temelde güzel özetlediğini düşünüyorum. Sen ister pilot projede, ister deneysel maceralarda, ister inovasyon de, ister Ar-Ge'de. Yani sonuçta markanın Ar-Ge'si de yani. Kesinlikle Ar-Ge de aynı şekilde bunu tetikliyor. Yaratıcı filizler de falan filan. O sparkling efekte. %10'unu mu? %5'ini mi? %7'ini mi? 3 bile yeter ya. Bunu ayırıyor musun? Bu para var mı bir yerde? Hı-hı. Hani o bilmem nenin karşılığının Merkez Bankası'nda durup durmaması hikayesini tartışıyoruz ya şu an. O zaman bu daha anlamlı oluyor. Aslında ben bunu biliyorsun. Çünkü fikirle gittiğinde ya paramız yok ya inşallah 2 sene sonra dediklerinde bir daha fikirle gidesin gelmiyor markaya. Doğru değil mi? Yani şöyle, yani bunu yapan geçmiyor. Markalar var. Onların da haklarını yemeyelim. Elbette. Yani bunu yapan iyi örnekler var. Bu örneklerin çoğalması lazım. Bir de biraz önce söylediğine aksine bir şey söylemek istiyorum. Yani hani 2 yıl sonra yani bizim de durmamamız lazım. Ne olursa olsun. Çünkü artık mecra o kadar kırıldı ki. Yani bugün hakikaten örneğin sırf datayı kullanarak çok akıllıca ama çok uygun fiyata işler yapabiliyoruz. Doğru, katılıyorum. Yani önemli olan o datayı müşterimizin bizimle paylaşıyor olması ki buralarda da çok açık markalar var. Yani hiç burada da bir şey söylemiyorum. Ama bunun bir kültür haline gelmesi, bunun belki ajans sorduğu ya da müşterinin aklına geldi değil, kendi yolculuğumuzda planlı, programlı yürüyor olması lazım. Ya buradan şimdi kristal elma ile ilgili bana bir soru sordun. Dedin ki miladını doldurdu mu? Vallahi doldurmadı. Aksine yapacak çok şey var. Aksine daha yeşermesi gereken çok dal, gelecek çok meyve var oradan. Peki burada elmalar çok. Şapkayı önümüze koyalım. Yani ben özellikle bu konuyu açtım ki bütün sektörün zaten bu konuyu kendi içinde konuştuğunu biliyoruz. Yani
ajans yöneticileri yarışmalar arasında ya bir de buna mı bütçe ayıracağız duygusunda maalesef. Çünkü her yarışmanın bir katılım bedeli var, bir hazırlığı var, bir case'i var ve büyük bir para tutmaya başlıyor yılın toplamına baktığında. Efendim söyleyeyim, marka ilişkileri bir de bunun formunu mu dolduracağız diye yatıp yakılıyorlar. Ondan sonra şeyde de adını sen söyle. Kreatifler de kendi işlerinde hangisini alsak daha büyük tatmin yaşarızı sorguluyorlar. Yani konuşuyorlar. Ya da işte kafalarında bazı soru işaretleri oluyor. Onun veriliş şekliyle ilgili. Bunu challenge ediyorlar, konuşuyorlar. Yani sektör bunu konuşuyor zaten. Bu sene, geçen sene Kristal Elma işte Eylül ayı mıydı? Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru, Ekim'deydi. Eylül-Ekim'deydi. Bu sene sanırım Aralık'ta. biraz daha ileriye gitti. Aralığa çekildi. Bu bahsettiğin yaratıcılığı destekleme ve tetikleme anlamında kategori aç ve katılım bedeli alın ötesinde bir şey yapılacak mı? Hı hı. Ya şimdi şöyle... Soruyu inşallah doğru sorabilmişimdir. Çok Çünkü güzel sordun. biraz sektör adına sorduğumu düşünelim ya da bizim derneğimize üye işte yüzlerce kreatif var. Onların adına da sormuş olayım. Şimdi ben bu kısa dönem, yani kısa süre geçti, 6 aydır herhalde dernek başkanıyım. Daha önce de tabii ki derneğin içerisinde işte as başkan vesaire o belli görevlerin içerisinde belki 8 yıl çalışarak bu mertebeye geldi. Burada şunu görüyorsun, bunu ben bir bilir kişi ve bilmiş biri olarak söylemiyorum ama farkındalık olarak söylüyorum. Buna kafa yoran ve buna evet, karar veren kişilerden biri olarak başkan tabii. olduktan sonra anladığımı söylüyorum. Evet. Yani sektörün gerçekten çok gelişmesi gereken her şeyde olduğu gibi bir sürü dalları var. Doğru. Yaratıcılık gene bunlardan biri. Bizim en önemli bakış açımız yani şöyle dernek ya da bizim oluşumlar, sen de bir derneğin sonuçta başındasın. Zaten kaynakları yok. Yani profesyonel yöneticileri çok sık kısıtlı. Hani kaynak diye baktığında yok yani azıcık kaynakları olan Doğru, yerler. Doğru. Oysa yapısı içerisinde yönetim kurullarında bile hepsi profesyonel, yani ajans yöneticileri koskoca ajansları yönetiyorlar hepsinin işi başından aşkın. Biz o yüzden şöyle bir sistem oluşturmaya çalıştık. Dedik ki komiteler yapalım. Ve bu komiteyi illa dernekten, yönetim kurulundan birisi olmak zorunda değil. Hatta ben bunu bayağı pazara çıkardım. Yani böyle komiteler açıyoruz, fayda sağlamak isteyen, katkı sağlamak isteyen, ben şu işi alırım diyen ya da projesi olan gelsin. Hani beraber biz de elimizden gelince buna destek vermeye çalışalım. Şimdi bu yaratıcılık dediğin, kreativite dediğin şey en önemli zaten varoluş nedenimiz. Bunun da bir komitesi var şu an. Ama bu şunu engellememeli. Ya birileri hala o komitede ben niye çalışmıyorum? Yani dışarıdan çok ahkam kesiliyor. Konuşmaya gelince sektörün en önemli özelliği olağanüstü seni ikna eden, böyle dakikalarca muhteşem uzun, bazıları muhteşem kısa ama çok etkili konuşmalar oluyor. Abi şimdi ne yapıyoruz dediğinde yani hani eyvallah diyoruz ve gidiyoruz. Evet, yani evet. Ben şunu gerçekten yani böyle yüksek sesle söylüyorum. Hakikaten işini seviyorsan, bu sektörde var olmak ve devam etmek ve bu sektöre bir kültür bırakmak ve yani bir uzun vadeli, orta vadeli bir hedefin varsa ne olur kendi ajansında oturup da işini yapmakla bu işi bitirme yani. Hakikaten gel, bir şeyin bir parçası olmaya çalış. Yani ara derneği, evet. Abi ben ne yapayım de, elimden şu gelir de. Yani yaratıcı konusunda neyi farklı yapabiliriz de, proje üret. Ya bunlar aşırı değerli. Yani daha fazla elinden tutmaya ihtiyacı olan bir sektör. Evet Volkan'cığım çok keyifli bir sohbetti. Çok teşekkürler. Benim için de öyle oldu valla. Valla sonunda buluştuk. Sonunda buluştuk ve ne güzel oldu. RD Ekran'a şeref verdin. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim davet ettiğin için. Mutlu ettin bizi. Güzel de konular konuştuğumuzu düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Adına tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. RD Ekran'da bugün Reklamcılar Derneği Başkanı ve Konsept Ajans Başkanı Volkan İkiler'i ağırladık. Keyifli bir sohbeti. Dilerim sizler de aynı şekilde keyifle izlemişsinizdir. İyi günler.